itopya.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir sistem toplama serisiyle karşınızdayız. Bugün yanımda hızlandırılmış toplanmış bir sistem var. Direkt olarak sistemi sizin için hazırladık. İlk videoda söylemiştim zaten, Summer serisinin ilk videosunda. Daha doğrusu Summer 2 gelecek diye Summer 2 geldi. Şu anda Summer 2'ye gücünü de verelim. İlk başta sistem kurulu olmadığı için biraz geç aldı enerjiyi. Ancak ilk enerjiyi verdiğimiz zaman da herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. O zaman hemen Summer 2'nin özelliklerinden başlayalım. Burada yıldızımız, ekran kartımız MSI'dan GeForce RTX 5070 ekran kartı sistem içerisinde bulunuyor. Yeni nesil Medya ailesine RTX 50 serisine giriş yapmak isteyenler ama iyi bir giriş yapmak isteyenler için ideal bir kart olduğunu söyleyebilirim 5070'in. Çünkü DLSS 4 ile birlikte performansı inanılmaz derecede artıyor. Yapay zekanın gücüyle birlikte çok daha yüksek FPS değerleri alabiliyorsunuz. Buna bir de Multi Frame Generation teknolojisi eklendiği zaman doku kaybı, görüntüde kayıp yaşamadan çok yüksek FPS değerleriyle oyunun keyfine varabiliyorsunuz. Ayrıca refleksi kullanabiliyorsunuz. Rekabetçi oyunlarda girdi gecikmesini düşürüyor bu. Bu sayede ben tıkladım ama vurmadı derdi de ortadan kalkıyor. Çok yakında Reflex 2 de sizinle birlikte olacak. Son olarak da tabii ki RTX'ten bahsetmesek olmaz. RTX yani ışın izleme teknolojisiyle birlikte de oyun içerisinde veya desteklenen uygulamalarda ışık tıpkı gerçek hayattaki gibi hesaplanıyor ve buna göre kırılması, yansıması sağlanıyor. Böylece çok daha güzel, çok daha canlı bir oyun keyfine kavuşabiliyorsunuz. Bellek kapasitesiyle 12 GB'lık bellek kapasitesiyle yüksek çözünürlüklü oyunlar için iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında MSI'ın da burada güzel bir soğutma çalışması olduğu aşikar. Bu ekran kartını eşlik eden işlemciye bakacak olursak Intel'den i5 14400 ve LGA 1700 soketteki son nesildi bildiğiniz gibi 14. nesil. Burada da 14. neslin fiyat performans yıldızlarından bir tanesi bulunuyor. 10 çekirdekli 16 iş parçacığına sahip bir işlemci. Bunun yanında hem DDR4 hem DDR5 platformunda kullanılabilmesiyle de avantajlı. Biz burada yüksek performanslı bir sistem topladığımız için 5070 gibi bir ekran kartımız olduğu için tabii ki DDR5 tercih ettik. Bu işlemciyi soğutan kısma geldiğimiz zaman da burada Fazeo'nun 90 mm'lik bir soğutucusunu görüyoruz. Hemen geçelim o zaman anakarta. DDR5 destekli olduğunu söylemiştik. Buradaki DDR5 anakartımız MSI'dan Pro H610 ME model bir anakart. Uygun fiyatlı bir anakart. Bu tarz sistemlerde tercih ettiğimiz anakartlardan bir tanesi. Bize yeterli bağlantı seçeneklerini sunabiliyor ve sistemin fiyatının aşağı çekilmesi konusunda yardımcı oluyor. Özelleştirme seçeneklerinden bu anakartın bağlantıları sizin için yeterli olmazsa tabii ki daha üst seviye bir anakarta da geçiş yapabilirsiniz. Anakartın üzerine geçecek olursak da nelerle dolduruyoruz? Üzerindeki RAM slotlarının bir tanesinde 16 GB'lık DDR5 RAM bulunuyor. 5600 MHz'de frekansa sahip Kingston'dan bir RAM bu sistem içerisinde bulunuyor. Neden 16 GB? Çünkü sistemin giriş fiyatını biraz daha aşağı çekebilmek adına biz burada tek slot tercih ettik. Bildiğiniz gibi DDR5 RAM'lerde DDR4'lerdeki gibi tek slotta dramatik performans düşüşleri yaşanmıyor. Tek RAM taksak bile çift kanal gibi davranabiliyor. Ancak tabii ki siz direkt olarak çift slot olarak alabilirsiniz. Bunu özelleştirme seçeneklerinden +1 yaparsanız 32 GB olarak alabilirsiniz. Benim de tavsiyem açıkçası bu olacak. Bu sistemle ilgili bir tavsiye vermem gerekirse bu olur. Ancak bütçeniz şu an için yeterli değilse daha sonrasında da burayı doldurabilirsiniz. Sistemin depolama kısmındaki tercihimizde yine MSI. Burada 1 TB'lik bir M.2 SSD görüyorsunuz. 3400 MB'a kadar okuma, 2400 MB'a kadar yazma yapmasıyla birlikte sizin için iyi bir performans sergileyecektir. Sistemdeki son MSI bileşenimize gelecek olursak o da kasamız. Görmüş olduğunuz gibi çok havalar, çok şık RGB bir kasamız bulunuyor. İsterseniz bu RGB'leri yukarıdan tek tuşla kapatabiliyorsunuz. Böylece kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Bunun yanında 750 Watt'lık bir güç kaynağıyla birlikte geliyor olması da ekstra güzel bir detay. Üstelik bu güç kaynağı da görmüş olduğunuz gibi yeni tip Nvidia'nın güç girişine sahip. Bu sayede çevirici kullanmadan da direkt olarak ekran kartımıza bu güç kablosunu takabiliyoruz. Bu önemli bir detay. Sistemin güncel olması açısından güzel bir detay. Peki bu sistemi nereden satın alabilirsiniz? Birinci olarak açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak itopya.com internet sitesinden. İkinci olaraksa itopya.com'un mağazalarına gelerek bu sistemi satın alabilirsiniz. Bu bir tavsiye sistemdir. Bunu belirtmem gerekiyor. Yani kendisi tek bir ürün değildir. İçerisindeki parçaları tek tek değerlendirmeniz gerekiyor. KUARK-SUMMER 2 bizim sizin için bu konfigleri bir araya getirerek hazırladığımız bir tavsiye sistemdir. Tek bir ürün değildir. Her ürünün ayrı ayrı garantisi bulunmaktadır. Bu noktada garanti ile ilgili bir desteğe de ihtiyacınız olursa itopya.com'un her mağazasında müşteri hizmetleri bulunuyor. Buraya gelerek yardım alabilirsiniz. Çağrı merkezi üzerinden veya mail üzerinden de yardım alabilirsiniz. itopya.com'da fırsatlar, kampanyalar tabii ki bitmiyor. Bunlardan haberdar olmak için de bizi sosyal medya adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan takip edip bildirimleri açarak bunlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi sıra oyun testlerinde.